Arkadaşlar Bali bana keşmekeşliğiyle, düzensizliğiyle ve birazcık pisliğiyle, yollarının da düzgün olmayışıyla ve en önemlisi böyle ruhani olaylarıyla, hipnoterapidir, reikidir, kakao ve cuddles, sarılma terapisi, seremonisi pardon. Yani bana tamamen hippileri hatırlatıyor. 80'lerin Hindistan'ını hatırlatıyor arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bali'deki son günümüz. Artık iç hatlarla uçuyoruz Makassar'a. Bu sırada nasıl geldiğimizden bahsedelim. Burada Gojek ve Grab sizin hayatınızı kurtaracak iki uygulama. Bu ikisiyle ancak motosikletin arkasında seyahat ederek çok daha ucuza ve hızlı bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Biz de yine Gojek'in araba versiyonuna da çağırabiliyorsunuz. Onunla 355.000 rupiye yani 700 liraya havalimanında 1,5 saatlik yolculuk sonrasında geldik. Şimdi izlenimlerimize gelirsek. Önce güzel izlenimlerden bahsedersek. Şehrin dış tarafları çok güzel. Doğası harika. Volkanlar ülkesi zaten. Her taraf yemyeşil şehrin dışında. Şehrin içinde de yemyeşil ama egzoz kokusu bunu baskılıyor birazcık. Başka güzellik anlamında farklı kültür, Müslümanlık. Şunu söyleyebilir miyim? Söyle. Açılış yaptım. Açılıştan sonra Tamam. girebilirim. İlk başta gözümüzde büyüyen şey ulaşımdı. Yani trafik o kadar gözümüzde büyütülüyordu ki ne yapacağız? Yani taksi kullansak nasıl hareket edeceğiz? Ve scooterlar, motosikletler çok korkunç geliyordu. Şu anda ayrılırken özleyeceğimiz en önemli şeylerden birisi buradaki ulaşım olacak. Özellikle Şimdi motoru kullanmayı öğretti bize. motor taksiler, yani scooter taksiler en çok ilginç. Çünkü o rüzgarı hissediyorsunuz, doğayı hissediyorsunuz. İnsanlar arasında, sokakların arasında çok fazla da var. O yüzden taksiciler eğer iyi taksiciden gelirseniz sohbet ediyor, fikirler veriyor. Bazıları satış yapmaya falan çalışıyor. İngilizceleri daha iyi bu arada tüm Güneydoğu Asya'daki ülkelere göre. Yani aslında Bali'nin içinde de ulaşımı çok kolaylaştırdı. O abla ne yapıyor ya? Saçını bana vurdurup duruyor. Sonuç olarak en korktuğumuz şey, en sevdiğimiz ve özleyeceğimiz şey oldu. Aynen öyle. Yemekler, her çeşit yemek vardı. Biz biraz yerel yemeklerden yorulduğumuz için Zaten burada yenmeyeceği hem için. Türk yemeklerini hem de mesela Karabük'te bulamayacağımız taco gibi yemekleri denedik. O yüzden yerel yemeklerden sadece bu neydi? Varunklar. Nasi goreng falan onları denedik. Yani pirinçli yine hani kızartılmış pirinç, kızartılmış noodle çorbası gibi şeyleri denedik. Diğer her şey zaten uluslararası yemeklerdi. Tavuklar, değişik kızartılmış pişirilmiş tavuklar. Zaten yerellerde yerseniz zaten 2 kişiden 1 kişi Bali Beli oluyor. O ihtimali çok daha fazla yükseltmiş olursunuz. Yani salata yemeyin diyorlar. O kirli suyla yıkandığı için. Tabaklar, çanaklar her şey ama her şey yıkanıyor onlarla. Orada söylemek istediğim başka bir şey var. Genelde bizde şu görüş vardır. Özellikle Mutlu'da vardır. Bende değil de. Bir yer çok abartılıyorsa oraya gitmez. Gittiğinde bir sıkıntı yaşar. Hoşlanmaz. Çünkü çok turistik olur. Burada öyle değildi. Burada bir yer abartılıyorsa orayı bulun ve oraya gidin. Yani Alasaru mesela örnek verelim. abartılan her yer çok hoşumuza gitti. Alasaru, Fretya dedikleri aslında Alasaru'nda bir yerde olan restoran ve havuz bölümü. Sonra Kamandedari çok güzel. Gerçekten Kamandedari çok güzeldi. ve abartılan her yer cennet bahçesi. Gerçekten burada. Luwak kahvesi var mesela. Luwak kahvesi Abartıldığı kadar güzeldi. güzel. Yani dünyanın geneliyle karşılaştıracak olursak Bali'nin abartılması abartı ama Bali'deki abartılan şeyler güzel bence. Ama Luwak kahvesi hariç hepsi yapay. Yapay bir güzellik yaratmışlar. Yapay bir cennet. Güzel. Ama yapay olduğunu bilin. Aklını yani çok büyütmeyin gözünüzde. Çünkü bende Paris sendromu gibi Bali sendromu oldu ilk geldiğimde. Bu ne la böyle dedim. Hindistan vari geldi çünkü. Hippilerin uğrak mekanı. Yollar Aslında çok evet, kötü. yani senin beklentin neydi bilmiyorum ama Bali işte yogacılarla, hippilerin Tüm YouTuber'lar çok abartıyor çünkü. rahat yaşam tarzıyla işte bu yogacılar, meditasyonlar falan Reiki, onların merkezi enerji. olduğu için onlar kendi merkezlerinde birleşiyorlar, bir araya geliyor. Aslında onunla ünlenmiş. Türkiye'de
şöyle bir görüntü oluştu. Ya bende de öyleydi. Mutlu'da da öyle. Parti adası, eğlence adası, şöyle evet onlar da vardır belki ama biz Var, hiç biz partiye orada ya da görmedik. eğlenceye hiç gitmedik. Parti istiyorsanız Django'ya gideceksiniz. Biz de Ubud'da sabit olduk yani. Çok Zaten yorulduğumuz için. istemiyorduk. İstesek de bilmiyorum. Yaşlandık biz, yaşlandık. Yetmezdi. Evet, biz artık 30 yaş üstü olduğumuzu bu tatilde kabul ettik. Partilerden uzak, işte hafif müzik, güzel Yani doğa. canlı müzik. Artık bunu kabullendiğimizi hissediyorum. Ben kabullendim. Zaten Mutlu kabullenmişti. Ben aynen 10 senedir kabullenmiştim zaten. Güzel. Bali'de huzur. Yani huzurlu mekanları bulun. Oturun, meditasyon yapanlarla meditasyon yapın. Yoga yapanları izleyin ya da onlarla yapın. Müziğe kendinizi verin. Doğaya kendinizi verin. Monkey Forest'te yani maymun ormanında maymunların gözünün içine bakmayın. Evet. Dürtmeyin hayvanları. Dürtün, tüyünü nasılmış görün. Ondan sonra kaçın ama topuk. Hayır. Herkes Mutlu kadar şanslı olmayabilir. Isırılan çok kişi var ve ısırılınca buralarda Kuduz riski var. şöyle bir tedavi yöntemi vardı. Bunu daha önceden okumuştum. Eğer bir maymun sizi ısırıyorsa o ısırdığı bölgeden ayrılamıyorsunuz. Çünkü her bölgenin maymunun virüsü farklı olduğu için 3 hafta boyunca onun aşısını vurmanız gerekiyor. Bu yüzden 3 hafta artı $1,000 mıydı artık $2,000 mıydı? Çok yüksek maliyetlerde tedavi oluyor. O yüzden sakın Mutlu gibi riski alıp hayvanların gözünün içine bakmayın. Zaten çoğu insan video çekiyor. Video çekerken videoya bakıyor. Böylelikle göz göze gelmiyorsunuz. Ama Mutlu'nun yaptığı şeyi ben size gösteriyorum. Biraz uzaklaştırsana. Hı. Eller arkada böyle Kolum yoruldu ya. hayvanların gözünün içine bakıyor, yaklaşıyor. Böyle etrafında dolanıyor. Yani Dayı aranıyor style'a. ya. Dayı style'a. Allah'tan ısıran falan olmadı. Öyle Ama nasıl korktu ya dokununca. Çok iyiydi. Yalnız Keşke ne denir çekebilseydim. ona? Hayvanlara resmen hani arkadan Trolleme. yaklaştı. Trolledi. Dürttü hayvan. O neydi kız? Ama nasıl ilgili, nasıl korktu ilk başta. Baktı karşıdaki insan atağa geçti. Halicim bir tane YouTuber izlemiştim. Kız ne kadar tatlısın falan diye gözümüze kedilere bakarız. Ay ne kadar tatlı değil ya. Kız da tam olarak öyle yapmış. Ay ne kadar tatlı diye. Yani böyle ay deyince de tüm dişler açığa çıkıyor ya. Öyle olunca ne oluyor? Tüm dişler ay ya böyle dişleri de göster. Diş göstermek zaten tehdit. Bak, Gözün içine bakmak, diş gösterme tehdit. kaldırıyor. O yüzden bakın her yerde yazıyor. Orada bekçiler de var, sizi uyarıyor. Bu önemli bir şey. Bir de açık çiçekleri içmeyebilirsiniz.